19 sayısının Kur'an'la irtibatına dair ilk bilgileri çocuk yaşta öğrenmiştim. Dede evindeki ufak bir kitaplıkta tesadüfen görüp okuduğum Hindistanlı Ahmet Deedat'ın yazdığı, Edip Yüksel'in çevirisini yaptığı Kur'an En Büyük Mucize isimli kitaptı. Yıllar sonra YouTube'da Edip Yüksel'in videolarını izlerken sık sık 19 mucizesine vurgu yaptığını, Allah'ın Kur'an'ı 19 kodlaması ile koruduğunu, hatta Tevbe suresinin son iki ayetinin Kur'an'a sonradan eklendiğinin bu kodlama sayesinde tespit edilebildiğini anlattığını gördüm. Aceleci davranıp körü körüne kabul etmek ya da ön yargılı davranıp yine aceleyle reddetmek ilmi ciddiyetle bağdaşmazdı. Özellikle de işin ucunda iki ayetin reddi olduğu için detaylı incelemek gerekiyordu. Yaklaşık 2 yıldır bu konuyu incelemeyi erteliyordum. Sonunda bu fırsatı bulabildim. Şu kitapları sırasıyla okudum. Cenk Koray, Kur'an, İslamiyet, Atatürk ve 19 Mucizesi. Edip Yüksel'in üzerinde 19 var. Ahmet Deedat'ın Kur'an En Büyük Mucize, Serhat Ahmet Tan'ın Kayıp Besmele isimli kitapları. Cenk Koray'ın kitabında 19 meselesine sadece 6 sayfada, Atatürk'ün hayatındaki 19'lara ise bir sayfada değinilmiş. Toplam 7 sayfa haricinde kitapta 19 meselesine hiç değinilmemiş. Buradaki bilgiler muhtemelen Ahmet Deedat'ın kitabından derlenmiş. Cenk Koray aynı sayfalarda 19 mucizesini Ahmet Deedat'ın bulduğunu yazmışsa da aslında 19 sisteminin kâşifi Reşat Halife'dir. Reşat Halife Mısır'da doğmuş, Amerika'da biyokimya dalında doktora yapmış, bir süre Birleşmiş Milletler'de bilim danışmanı olarak çalışmış, kendisinin Resul olduğunu ilan etmiş, 1989 tarihinde toplanan Dünya İslam Fıkıh Konseyi tarafından ölüme mahkum edilmiş, 1990 yılında bıçaklanarak öldürülmüş biri. 19 kodlamasını 1974 yılında keşfettiğini söylüyor. Dücane Cündioğlu ise Reşat Halife'nin bu kodlamayı aslında 1971 yılında keşfettiği halde 19'un katlarına denk getirebilmek ve 19 sayısının geçtiği 74. sure 19. ayetle ilişki kurup insanları etkileyebilmek için 1974 yılında keşfetmiş gibi gösterildiğini iddia ediyor. Dücane Cündioğlu bu iddiasına bir delil göstermemiş. O yüzden ciddiye alamadım. Şahısları bir kenara bırakıp 19 meselesini anlamaya çalışalım. Kur'an'da matematiksel göndermeler olduğu bir gerçek. Kur'an'da ay kelimesi 12 defa, gün kelimesi 365 defa geçiyor. Bu sayılarla verilmiş bir mesaj olduğunu kabul edebilir miyiz? Kabul edemeyiz diyen bundan sonrasını boşuna okumasın. Çünkü zaten ön yargılı bir yaklaşıma sahip demektir. Kabul edebiliriz diyen içinse aşağıdaki örnekleri vermek isterim. Şeytan ve melek kelimeleri Kur'an'da 88'er defa geçer. Dünya ve ahiret kelimeleri 115'er defa geçer. Başka birçok örnek var ancak burada hepsini sıralamanın bir manası yok. Eğer Kur'an'da bu kelimeler bu sayılarda bulunuyorsa ki bulunuyor, bunu tesadüfle açıklamak mümkün mü? Tabii ki değil. Öyleyse 19 meselesine de ön yargılı yaklaşmanın bir manası yok. Önce anlamaya çalışalım. 1983 yılında Ahmet Deedat'ın kitabı Edip Yüksel tarafından çeviri olarak yayınlanmış. Daha sonra Edip Yüksel aynı meseleyi kendi yazdığı Üzerinde 19 Var isimli kitabında ele almış. 2016 yılında Serhat Ahmet Tan tarafından yayınlanan Kayıp Besmele isimli kitapta ise bir yandan 19'cular diye tabir edilen kesim eleştirilmiş, diğer yandan da 19'un ebced sistemiyle genişletilmiş yeni bir versiyonu tanıtılmış. Serhat Ahmet Tan'ın kitabını ilk okumaya başladığımda şaka yaptığını sandım. 19'cular diye adlandırdığı kesimle dalga geçtiğini sandım. Ancak sayfalar ilerledikçe bunun bir şaka olmadığını, ciddi ciddi yeni bir 19 sistemini tanıttığını görerek dondum kaldım. Dondum kaldım çünkü anlattığı sistem tamamen saçmalıklarla dolu. Bu sisteme göre örneğin Fatih Sultan Mehmet'in ölüm tarihi, Kanuni dönemi, Yeniçerilerin isyanı gibi olaylar Kur'an'da geçiyor. Serhat Ahmet Tan'ın kitabını 19 meselesi hakkında eleştiri ya da savunu içerir umuduyla almıştım. İçinden tamamen başka yeni bir sistem çıktı. Bu kitabın dikkate alınacak bir kitap olmadığını söyleyebilirim kısaca. Ahmet Deedat ve Edip Yüksel'in kitaplarında Kur'an'da geçen bazı kelime sayılarının, bazı ayetlerdeki harf sayılarının 19'un katı olduğu iddia ediliyor. Örneğin Besmele'nin 19 harf olduğu, Kur'an'daki sure sayısının yani 114 sayısının 19'un katı olduğu, Besmele'deki isim Allah, Rahman ve Rahim kelimelerinin Kur'an'da 19'un katı kadar geçtiği iddia ediliyor. Aslında Allah, Rahman ve Rahim kelimeleri 19'un katı kadar değil.
birer tane fazla var. Ve bu fazlalıkları gidermek için Tevbe suresinin son 2 ayeti yok sayılıyor. Kur'an'a sonradan eklenmiş varsayılıyor. Kur'an'da 114 sure olduğu aslında o kadar da kesin bir bilgi değil. Örneğin Muhammed Esed ve Dücane Cündioğlu'na göre Duha ve İnşirah sureleriyle Fil ve Kureyş sureleri peş peşe tek sure şeklinde okunabiliyor. Buna göre toplam sure sayısı 112 denebilir. Kur'an'ı 19 sistemine uygun hale getirmek gibi bir amaca alet olmak istemiyorsak bunları kabul edemeyiz. 19 sistemi bu örneklerle sınırlı değil tabii ki. Ancak her iki kitapta da en çok üzerinde durulan örnekler bunlar olduğundan ben de onlar üzerinden gidiyorum. Özellikle Edip Yüksel'in kitabında onlarca örnek mevcut. Ancak bu örnekler tamamen keyfi bir şekilde seçilerek elde edilmiş sonuçlardan ibaret olmaları tam anlamıyla tutarlı bir sistemin olmayışı nedeniyle ciddiye alınacak örnekler değil. Ciddiye alınabilecek örnekler arasında mukatta harfleri ya da başlangıç harfleri olarak adlandırılan harfler var. Burada sayılarla ilgili görmezden gelinemeyecek ciddi bir gerçek var. 28 harfli Arap alfabesindeki 14 harf başlangıç harfleri için kullanılmış. Elif, lam, mim, ra, kef, he, ye, ayn, sad, ta, sin, kaf, nun, ha. Başlangıç harfleri için yine 14 farklı kombinasyon kullanılmış. Elif lam mim, elif lam ra, elif lam mim ra, elif lam mim sad, yasin, hamim, hamim ayn sin kaf. Bu şekilde 14 farklı kombinasyon var Kur'an'da geçen. Hepsini tek tek saymak yerine bir tanesini örnek olarak veriyorum. Diğerleri de aynı şekilde. Örneğin elif lam mim. Birinci sıradaki elif lam mimi ele alalım. İkinci, üçüncü, 7, 29, 30, 31 ve 32. sureler bu harflerle başlar. Bu surelerin tamamında elif, lam, mim harfleri toplam 26.676 defa geçer ve bu sayı 19'a bölünebilir. Bu örneği tablodaki diğer kombinasyonlara da aynen uygulayabilirsiniz. Mesela 10. sıradaki kaf. Sadece 50. sure kaf ile başlar. Bu suredeki kaf harflerinin toplamı 57. 57 de 19'a bölünebilen bir sayı. Başlangıç harfleriyle 14 farklı kombinasyon oluşturulduğunu söylemiştik. Edip Yüksel bu 14 kombinasyondan 11'i için örnekler veriyor. Ama Taha, Tasin ve Tasin Mim ile başlayan 3 kombinasyon için sayı vermiyor. Şimdi bu tablodan elde ettiğimiz sonuçları maddeler halinde sıralayalım. Başlangıç harfleri 19 surenin girişinde kendi başlarına bağımsız birer ayet olarak mevcut. Tablodaki matematiksel gerçeklik tesadüfle açıklanamaz. Ancak kodlama şeklinde adlandırılabilecek bir sistemin de mevcut olduğu söylenemez. Daha çok değişken bir gerçeklik var. Kimi başlangıç harfleri tek surede, kimi başlangıç harfleri aynı kombinasyonun geçtiği diğer surelerle birlikte ele alındığında 19'un katları şeklinde sonuç çıkıyor. Taha, Tasin, Tasin Mim başlangıç harfleriyle ilgili istatistiki verilerden yukarıda zikredilen kitaplarda hiç bahsedilmiyor. Muhtemelen hiçbir kombinasyona uydurulamadıkları için bunlardan bahsedilmemiş. Taha, Tasin ve Tasin Mim konularında Edip Yüksel'e Twitter üzerinden eleştirilerim oldu. Kendisi bana ulaştı, telefonla görüştük. Burada Taha, Tasin ve Tasin Mim'in sisteme uymadığını bana itiraf etti. Bu üç kombinasyonun bugünkü verilerle 19 sistemine uymadığını ancak ileride 19 sistemine uyduğunun keşfedilebileceğini umduğunu söyledi. Reşat Halife, Edip Yüksel ya da Ahmet Deedat bu manzarayı görüp yanlış yorumlar yaptı, abartılı çıkarımlarda bulundu diye ortada duran gerçeği ret mi edeceğiz? Tabii ki hayır. Peki ne yapmalı? Kur'an'la yakinen muhatap olanlar onun birçok açıdan hayret uyandırıcı bir kitap olduğunu bilirler. Ay kelimesinin 12 defa, gün kelimesinin 365 defa geçtiği bir metinde sayısal bir gönderme olmadığını söylemek körlük olur. Ancak bu göndermelerdeki maksadı yanlış yorumlayıp abartarak 12 ya da 365 sayısına mucizevi bir anlam yüklemek neyse 19 sayısına mucize demek de odur. Kur'an'da ay kelimesi neden 12 defa, gün kelimesi neden 365 defa geçiyorsa başlangıç harflerindeki 19 sistemi de aynı nedenle mevcuttur. 19 ile ilgili en gerçekçi örneklerin verilebildiği başlangıç harflerinde dahi 14 sayısına da bir gönderme yapılmış denilebilir. Arap alfabesi 28 harf. Başlangıç harflerinde 14 tanesi kullanılıyor. Bu 14 harf ile 14 ayrı kombinasyon kullanılıyor. Şimdi 14'e uymayan ayetleri yok mu sayalım? Bu sayısal göndermeler aslında sözlü bir hitap olan Kur'an'ın yazılı bir metin olarak da çeşitli esprileri içinde barındırdığını gösterir.
Ancak bu sayıları Kur'an'ın tamamına şamil kılmak için zorlamanın, Kur'an'ı bu sayıların elinde esir edip orasını burasını budamanın hiçbir makul gerekçesi yoktur. Sayısal göndermeler Kur'an'ın bir şıklığıdır, güzelliğidir. Bu güzelliği tutarsız sistemler üzerinden mucizevi anlamlar yükleyip kirletmeyelim. Kur'an tarihi ile ilgili yaptığım çalışmalar sırasında Hazreti Ebubekir döneminde bir araya getirilen, Hazreti Osman döneminde çoğaltılan ilk Kur'an nüshalarında uzatma yerlerinde kullanılan elif, vav, ye harflerinin bulunmadığını, bu uzatma harflerinin Kur'an'ın harekelendirilmesi ve noktalandırılması aşamasında okumayı kolaylaştırması amacıyla eklendiklerini öğrendim. 19'cuların bu harfleri de sayıma dahil ettiklerini dikkate alırsak durumun vahameti daha da önem kazanıyor.